Herkese merhaba. Finans dünyasının derinliklerine doğru yeni bir yolculuğa daha hoş geldiniz. Bu serüvenimize bize katılmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz tabii. Ve hemen başlamadan önce o klasik ama çok önemli hatırlatmamızı yapalım. Burada konuşacaklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Amacımız sadece elimizdeki verileri, belgeleri sizin için daha anlaşılır kılmak. Hep birlikte yorumlamak. Bugün radarımızda Migros Ticaret AŞ var. Yani borsadaki koduyla MGROS. Elimizdeki son 5 dönemin finansal raporlarına ve en güncel faaliyet raporuna şöyle bir göz atacağız. Özellikle de bu son açıklanan, yani Haziran 2025 verilerine odaklanıp şirketin finansal fotoğrafını çekmeye çalışacağız. Evet, bu analizde Migros'un bir yandan sergilediği o etkileyici büyüme hikayesi var. Bir yandan da operasyonel karlılıkta yaşadığı bazı zorluklar. Bu ikisi arasındaki ilginç dengeyi konuşacağız aslında. Harika. O zaman ilk olarak şu büyüme tarafından başlayalım, değil mi? Rakamlar ne diyor? Rakamlar oldukça çarpıcı. Migros 2025'in ilk yarısında satışlarını reel olarak, yani enflasyondan arındırılmış şekilde %7 artırmış, ciro yaklaşık 175 milyar TL'ye ulaşmış. Vay canına, %7 reel büyüme. Evet, ciddi bir rakam. Mağaza ağı da hızla genişliyor. İlk 6 ayda 122 yeni mağaza açılmış. 122 yeni mağaza, toplam sayı kaça ulaşmış? Toplamda 3683 mağazaya ulaşmışlar. Pazar payları artıyor, bir de online kanalların payı da %20'yi geçmiş durumda. Yani tam bir büyüme makinesi gibi adeta. Gerçekten öyle görünüyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var dediniz. Karlılık tarafı nasıl? İşte orası biraz daha karışık diyelim. Şirketin ana işinden elde ettiği karı gösteren esas faaliyet kara kalemine baktığımızda son 5 dönemdir istikrarlı bir şekilde zarar yazdığını görüyoruz. Zarar mı? Büyüme bu kadar güçlüyken? Evet, maalesef 2025'in ilk yarısındaki faaliyet zararı yaklaşık 6,4 milyar TL civarında. Peki ama şirket 1,47 milyar TL net kar açıklamıştı sanki. Bu nasıl oluyor? Çok doğru bir nokta. İşte o net kar büyük ölçüde enflasyon muhasebesi standardı olan TMS 29'dan kaynaklanıyor. Yani net parasal pozisyon kazançları diye bir kalem var. Bu kazanç aslında şirketin kasasına giren gerçek bir para değil. Daha çok muhasebesel bir etki. Dolayısıyla bu durum karın kalitesini biraz sorgulatıyor. Anladım. Yani ana faaliyetlerden, o market işinden henüz sürdürülebilir bir kar gelmiyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. Henüz o noktada değil gibi görünüyor. Bu gerçekten çok ilginç bir tezat. Peki faaliyetlerden zarar ediyorsa bu kadar güçlü büyümeyi nasıl finanse ediyor? Nakit durumu nasıl şirketin? Para bulabiliyor mu? İşte burası Migros'un belki de en güçlü olduğu ve en dikkat çekici yönü. Faaliyet zararına rağmen işletme faaliyetlerinden nakit akışı oldukça kuvvetli. Son dönemde 8,8 milyar TL'ye ulaşmış. 8,8 milyar nakit akışı. Zarara rağmen nasıl oluyor bu? Bunun sırrı şirketin negatif işletme sermayesi stratejisinde yatıyor. Şöyle açıklayayım. Ticari borçları, yani tedarikçilerine olan borçları tam 67,9 milyar TL. Oh, bayağı yüksekmiş. Evet. Diğer yandan stokları 35,5 milyar TL, ticari alacakları ise sadece 2 milyar TL. Yani ne demek bu? Migros ürünlerini satıp parasını müşteriden çok hızlı, neredeyse peşin alıyor ama aldığı o malların parasını tedarikçisine çok daha sonra ödüyor. Anladım. Aradaki o uzun vade fark. Aynen. Bu da ona muazzam faizsiz bir finansman sağlıyor. Resmen tedarikçileri şirketi fonlamış oluyor bir nevi. Bu güçlü nakit akışı da büyümeyi destekliyor tabii. Çok akıllıca bir strateji aslında ama riskleri de yok değil sanırım. Kesinlikle. Özellikle tedarikçi ilişkileri veya ödeme koşulları değişirse bu model zorlanabilir ama şimdilik işliyor görünüyor. Peki diğer finansal oranlar bize ne söylüyor? Brüt kar marjı, FAVÖK falan? Brüt kar marjı %24'e yükselmiş. Bu olumlu bir gelişme. Satışların maliyeti kontrol altında gibi. Ama FAVÖK marjı, yani faiz, vergi, amortisman öncesi kar marjı %5,1 seviyesinde. Bu yönetimin yıllık %6 hedefinin biraz altında kalmış. Hedefin altında. Peki borçluluk, cari oran? Cari oran 0,78 civarında.
Normalde 1'in altı riskli kabul edilir ama Migros'un bu negatif işletme sermayesi modeliyle sektör için normal sayılabilir bu durum. Borçluluk tarafında borç öz kaynak oranı 0,41, kontrollü bir artış var diyelim. Öz kaynaklar da 67,4 milyar TL'ye ulaşmış. Varlıklar hızla büyüyor ama dediğim gibi bu büyüme büyük ölçüde tedarikçi finansmanı ve kısmen de artan finansal borçlarla oluyor. Anladım. Peki yönetimin beklentileri ne yönde? Yıl sonu için hedefler, öngörülen riskler neler? Yönetim 2025 için o %6'lık FAVÖK marjı hedefini koruyor ama ciro büyümesi için belirledikleri %8-10'luk hedefte aşağı yönlü riskler olabileceğini de belirtiyorlar. Biraz daha temkinliler sanki. Ne gibi riskler bunlar? Başlıca riskler tabii ki genel makroekonomik durum, yani ekonominin gidişatı, sonra bu hızlı büyümenin karlılığa çevrilememesi riski var, uygulama riski diyoruz. Yoğun rekabet zaten malum ve tabii ki az önce konuştuğumuz bu finansman modelinin temel direği olan tedarikçi ödeme koşullarında yaşanabilecek olası bir değişiklik. Bunlar hep risk faktörü. Peki analistler ne diyor genel olarak? Analistlerin çoğu ikinci çeyrek sonuçları biraz beklenti altı kalsa da şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanıp genelde al tavsiyelerini korumuşlar gibi duruyor. O zaman şöyle bir özetleyelim. Migros ilginç bir finansman modeliyle hızla büyüyor, pazar payını artırıyor, güçlü nakit akışı yaratıyor Ama ana faaliyetlerinden henüz beklenen karlılığı üretemiyor ve net karı büyük ölçüde enflasyon muhasebesinin etkisiyle oluşuyor. Tedarikçi finansmanına dayalı bir yapı var. Peki sizin bu Migros'un durumuyla ilgili en çok dikkatinizi çeken, işte burası kilit nokta dediğiniz şey ne oldu? Belki dinleyicilerimiz de kendi düşüncelerini yorumlarda bizimle paylaşır. İlerleyen zamanlarda başka şirketlerin de finansal durumlarını böyle birlikte incelemeyi planlıyoruz, onu da belirterim. Evet, bence akıllarda kalması gereken asıl soru şu olabilir. Enflasyon muhasebesinin makyajladığı bu kar görüntüsü ve tedarikçi finansmanına bu kadar dayalı bir büyüme modeli, acaba ekonomik koşullar değişirse veya tedarikçilerle ilişkiler farklılaşırsa ne kadar sürdürülebilir olur? Bu önemli bir soru işareti. Kesinlikle. Üzerinde düşünmeye değer bir nokta. Değerli vaktiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı ve bilinçli finansal kararları alacağınız günler dileriz. Hoşça kalın.